Merhaba, ben Doktor Erhan Özel. Bugün sizlere D vitamini ile ilgili görüşlerimi belirtmek istiyorum. Başlığımız D vitamini kullanımında doğrular ve yanlışlar. Öncelikle D vitamini bir prohormondur. Nomenklatörün değişmesi lazım. Çünkü gerçek aktif D vitamini değildir, prohormondur. Güneş ışınıyla deride sentezlenir. Aktifleşmesi için bu vitamin D3 önce karaciğere gider, sonra böbreğe gider. Böbrekte oluşan D vitamini yani 1,25 dihidroksikolekalsiferol aktif D vitaminidir. Bizim hastalara vermiş olduğumuz piyasada bulunan D vitamini damlaları ve enjeksiyonları aktif olan formu değildir. Bunlar karaciğerde ve böbrekte aktifleşir. O zaman karaciğer ve böbrekte problem varsa bu verdiğimiz D vitamininin faydası olmayabilir. Karaciğer ve böbrek sorunları olan hastalarda başka tür D vitaminleri vermek gerekecektir. Bunu daha sonra bahsedeceğim. İkinci söyleyeceğim konu D vitamininin damlası veya oral alınımı. Bu enjeksiyonu olabilir, damlası olabilir. Kalçadan yapılandan daha etkilidir. Üçüncüsü D vitamininin normal değeri yani D vitamini eksikliği 20'nin altıdır. 21-29 yetersizliğidir. 30 üzeri normal değerdir. Ama bazı hekimler D vitamini intoksikasyonu diye bir şey yoktur deyip hastalara çok yüksek dozda gün aşırı 300.000 ünite intramüsküler enjeksiyon D vitamini vermektedir. Bu tür uygulamalar son derece sakıncalıdır ve D vitamini intoksikasyonu yapar. Ben son 6 ay içerisinde 2 tane yaşlı teyzede ağır D vitamini intoksikasyonu gördüm. Birisinde hekimi tarafından verilen ve gün aşırı uygulanan 3 tane 300.000 ünitelik D vitamini iğnesi sonucu, diğerinde de hasta yakınları hastamız kuvvetlensin, daha güçlü olsun diye verdikleri yüksek doz D vitaminiydi. D vitamini intoksikasyonunda hastalarda böbrek sorunları, kalp sorunları ve şuur bulanıklığı, komaya hatta ölüme kadar giden olaylar meydana gelebilir. Bu yüzden D vitamini uygulamasında ve tedavisinde özellikler, incelikler vardır. Biz peki D vitaminini nasıl uygulamalıyız veya nasıl uyguluyoruz? D vitamini eksikliğinde ideal olanı D vitamininin 50.000 ünitelik damlalarının haftada bir kez 8 hafta yani 2 ay boyunca uygulanması yeterlidir. Daha sonra da günlük 800 veya 1000 ünite civarında yani günde 7-8 damla civarında uygulamak yeterli olabilir. Özellikle pratik olsun diye söylüyorum. Kış aylarına girerken kışın Kasım, Aralık, Ocak aylarında haftada bir 50.000 ünite damlasını vermek son derece kontrollü olur. Yapılan çalışmalarda 6 yıl boyunca 15 günde verilen, 15 günde bir verilen 50.000 ünitelik D vitamini damlalarının bir zehirlenme etkisi yapmadığı gösterilmiştir. Ayrıca piyasada gene bulunan Devit 3 300.000 ünitelik formlarının yasaklanması ve kaldırılması gerekmektedir. Çünkü bunlar ani kırıklara ve düşmeye yol açmaktadır. Bunları kullanmamak gerekir. D vitamininin en önemli olduğu gruplardan birisi gebeler ve çocuklardır. Gebelerde özellikle 12. haftadan sonra postpartum 6. haftaya kadar yani doğum sonrası 6. aya kadar D vitamini kullanmaları gerekir. Tüm çocuklar 3 yaşına kadar D vitamini almalıdır. Günde 400 ünite kadar yani 3-4 damla kadar D vitamini verilmesinde fayda var. Gebelerde D vitamini eksikliğinde gebelik diyabeti, gebeliğe bağlı gebelik zehirlenmesi, preeklamsi ve düşük doğum ağırlıklı çocuk doğurma ihtimalleri artmaktadır. Bu yüzden gebelere ve çocuklara dikkat diyoruz. Peki D vitamini nereden nasıl alınıyor?
ve kimlerin baktırması gerekir? D vitaminini bildiğiniz gibi güneşten deri yoluyla geçmekte ve D vitamininin esas kaynağı güneş ışınlarıdır %90 olarak. Ağızdan besinle aldığımız gıdalarda D vitamininin geçiş oranı %5-10 civarındadır. Özellikle kapalı giyinen insanlarda D vitamini eksikliği fazla olur denmekte ama bu da yanlıştır. Kapalılıktan kapalılığa fark vardır. Eğer yüzümüz, ellerimiz ve ayaklarımız güneş ışığı görüyorsa ki günde yarım saat kadar özellikle güneşin dik geldiği zamanlarda yarım saat kadar ellerimiz, yüzümüz veya ayaklarımız güneş ışığı görüyorsa alınan D vitamini yeterlidir. Bunun dışında D vitamini eksiklikleri emilim bozukluklarında, çölyak hastalığında, malabsorpsiyon sendromlarında, Crohn hastalığında, ülseratif kolitte, protein kaybettiren nefropatilerde D vitamini eksikliği meydana gelebilir. Peki kimlere D vitamini bakmalıyız? Özellikle yaşlı insanlarda, kas ağrısı, kemik ağrısı olanlarda, oturup kalkmakta zorluk çeken insanlarda, halsizlik, yorgunluk şikayeti olanlarda, osteoporoz veya osteomalazi düşündüğümüz hastalarda, emilim bozukluğu düşündüğümüz hastalarda, gluten hastalığı, ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi hastalarda D vitamini eksikliği var mı yok mu diye bakmalıyız ve mutlaka yerine koyucu tedavi yapmamız gerekir. D vitamini eksikliği dünyada bir pandemi olarak salgın gibidir. Dünyada yaklaşık 1 milyar civarında D vitamini eksikliği olan insan vardır. Türkiye'de her 2 kişiden birisinde D vitamini eksikliği vardır. Bir de D vitaminini acaba anlamlı seviyesi kaçtır, kaça çıkarmalıyız diye bir takım görüşler vardır. D vitamininin söylemiştim demin 20'nin altında olması düşük, 21 ile 29 arasında olması eksikliği gösteriyor. 30 ve üzeri normal demiştik. İdeali 30'un üzerinde olması ve 50-60 arasında olması bizim için uygundur. D vitamininin kemik ve kaslar dışında yani gelişim dışında, osteoporoz, osteomalazi dışında başka etkilerinin olduğu da son zamanlarda anlaşılmıştır. Özellikle meme ve prostat kanserinin engellenmesinde, kalp hastalıklarının engellenmesinde, sinir sistemi hastalıklarının engellenmesinde D vitamini yeterli olduğu zaman bu hastalıklardan korunabileceğimiz görüşü hakimdir. Bu yüzden D vitamini şu an için merak edilen bir konudur ama özellikle tedavi konusunda dikkat etmemiz gereken şeyleri tekrar söylüyorum. D vitamini 300 binlikleri kullanmıyoruz. D vitamini 50 binlik damlaları haftada bir 8 hafta verebiliriz. Gebelere ve hamilelerde D vitamini replasmanını mutlaka yapmamız gerekir. Bundan sonraki videoda belirteceğim osteomalazi ve osteoporoz konularında da D vitamini replasmanını düzgün bir şekilde yapmamız gerekecektir. Bu yüzden D vitamini şu an dünyanın gündemindedir ve gündemde kalmaya devam edecektir. Önemli olan doğru kullanmamızdır. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim.